Uygun bir tencerenin içerisine 2 adet tavuk göğsünü alalım. Üzerini geçecek kadar da soğuk suyumuzu ekledikten sonra tenceremizin kapağını yarım kapatarak kontrollü bir şekilde pişirmeye bırakalım. Kıymetli takipçilerim, beni hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmına yazıp benimle paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. Şöyle hemen kontrol ediyorum. Tam kıvamında haşlanmış. Haşlanan tavuk göğslerini hemen şöyle uygun bir servis tabağına alıyorum. Etimiz soğurken biz de hemen çorbamızın terbiyesini hazırlamaya geçelim. Uygun bir kabın içerisine 1,5 su bardağı yoğurdumuzu ekleyelim. Üzerine 2 yemek kaşığı un, 1 adet yumurta, 3 diş rendelenmiş sarımsak. Daha sonra malzemelerimiz birbiriyle özdeşinceye dek güzel bir şekilde karıştıralım. Terbiyemiz hazır. Şöyle kenara alalım. Yumuşacık pişen tavuk göğüslerini şimdi çatal yardımıyla didikliyorum. Bu şekilde çorbanın içinde hem daha güzel dağılıyor hem de her kaşıkta tavuğun lezzetini hissediyorsunuz. Kıymetli takipçilerim, kanalımda düzenli olarak video yayınlamaya çalışıyorum. Önceliğim herkesin evinde olan malzemelerle kolaylıkla yapabileceğiniz tarifler. Tariflerimi elimden geldiğince detaylı anlatmaya gayret ediyorum. Ki yemek yapmaya yeni başlayan arkadaşlar da kolaylıkla yapabilsinler. Umarım tariflerimi sizler de evlerinizde deneyip beğenirsiniz. Kaynayan tavuk suyumuzdan 1-2 kepçe alarak terbiyemizin içerisine ilave edip güzel bir şekilde karıştırarak terbiyemizi ılıtalım. Ben tavuk suyumu süzgeçten geçirmedim. Vitaminlerin içinde kalmasını istedim. Siz dilerseniz tavuk suyunuzu süzgeçten geçirip de o şekilde de çorbanızda kullanabilirsiniz. Terbiyemizi yavaş yavaş çorbamıza ilave edelim ve karıştıralım. Karıştırma işlemini çorbamız kaynayıncaya kadar kesinlikle bırakmayalım ki çorbamız kesilmesin. Çorbamız kaynamaya başladıktan sonra içerisine 1 su bardağı haşlanmış nohutumuzu ekleyelim. 1 çay bardağı arpa şehriyesi, dilerseniz tel şehriye de kullanabilirsiniz. Ve didiklemiş olduğumuz tavuk göğüslerini ekleyelim. Şöyle güzelce karıştıralım. Çorbanın kıvamı bu aşamada sizlere koyu gelirse sıcak su eklemesi yaparak kıvamını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Kısık ateşte ara ara karıştırarak şehriyeler yumuşayıncaya kadar yaklaşık 15 dakika pişirelim. Çorbanızı ara ara karıştırmayı unutmayın. Aksi halde şehriyeler tencerenin tabanına yapışabilir. Çorbamız kaynarken biz de üzeri için sosunu hazırlamaya geçelim. Uygun bir tavan içerisine 2 yemek kaşığı tereyağımızı alalım. Üzerine 2 yemek kaşığı da sıvı yağımızı ekleyelim. Kızdırdığımız tereyağımıza 1 tatlı kaşığı pul biberimizi ekleyelim. 1 tatlı kaşığı da kuru nane. Şöyle güzelce karıştıralım. Kaynayan çorbamıza ilave edelim ve şöyle güzelce karıştıralım.
İşte benim en sevdiğim an. Çorba bütün lezzetini topladı. Kıvamı ipek gibi oldu. Şu görüntü bile insanın iştahını açmaya yetiyor. Böyle bir çorba özellikle soğuk günlerde sofraya geldiği anda herkesin yüzünü güldürecek. Gerçekten içimi yumuşacık lezzeti ise tam kıvamında oldu. Ben sizlere şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Gerçekten de muhteşem bir lezzet. Bu tarifi kesinlikle denemenizi çok isterim. Hemen şöyle sıcak sıcak servis tabağıma alıyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer beni bu tarif ile tanıdıysanız kanalımda bunun gibi pratik, lezzetli birçok tarifimin var olduğunu belirtmek isterim. Yeni tariflerim için kanalıma abone olmayı, bildirim gelmesi için zili açmayı unutmayın lütfen. Kanalım ve tarifimle ilgili fikir ve düşüncelerinizi, en önemlisi yapıcı eleştirilerinizi yorumlar kısmına yazarsanız gerçekten çok sevinirim. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olmayı unutmayın. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun.